Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda köpekle serbesti çalışması konusunda size bilgiler vereceğim. Köpeği kayıtsız olarak nasıl dolaştırmanız gerekli olduğu, bu aşamaya nasıl getirmeniz gerekli olduğu, neler yapmanız gerekli olduğu konularında bilgiler vereceğim size. Tabii çok önemli nokta, bir köpeğin serbest itaat veyahut da serbest dolaşım algısını şekillendirebilmeniz için en başta mutlaka sıkı bir temel itaat, yani kayışlı eğitim programının sıkı şekilde organize edilmiş olması gerekiyor. Temel komutları köpeğin kayışla çok iyi yerine getirir şekilde olması gerekiyor ki serbest itaate geçiş yapabilirsiniz. Şimdi bugün videoda birkaç farklı köpekle göstereceğim size. Ancak kurguyu söyleyeceğim. İlk başta tabii ki bu köpekler temel itaat programı almış olan köpekler. Temel itaatleri ciddi şekilde oturmuş olan köpekler. Serbest dolaşım ve serbest gezintide geçiş aşamasında ilk önce uzun kayışlar kullanırız. O aşamayı atlamış köpeklerde çalışma yapacağız. Onlarla göstereceğim. Şimdi ilk köpeğimiz bir Bernese Mountain. Yaklaşık olarak 1,5 yaşında erkek, kısır bir köpek. Özellikle serbestlide dikkat edilmesi gereken şey ilk çalışmaların mümkün olduğunca güvenli alanlarda yapılması. Ya çevrili, sınırlı alanlar ya da trafikten ciddi anlamda arınmış bölgeleri seçmek gerekiyor. Çünkü bu tip yerlerde çalışma yaparsanız, yani trafik yoğunluğu olan ya da insan yoğunluğu olan bölgelerde kazalar yaşama ihtimaliniz var. Bu kaza yaşama ihtimalinizi ortadan kaldırmak hedefli olarak mümkün olduğunca trafikten uzak noktalar, mümkün olduğunca da ilk çalışmaları dış uyarıcılardan mümkün olduğunca izole bölgelerde yapmakta fayda var ki köpeğin ilk olarak çivilemelerinin yapılması, yani imprint edilmesi, aranızdaki ilişkinin tam oturması için konsantre olması gerekir. O yüzden mümkün olduğunca dediğim gibi uzak alanları tercih edeceğiz. Şimdi ilk önce serbest bırakmadan önce köpeğe kayışlı pozisyondayken güvenli bölgeye geldiğimizi düşünelim. Mutlaka bir stabilite komutu veriyorum. Bu otur olabilir, yat olabilir. Tex, gel. Otur. Aferin. Bir ödüllendiriyorum. Birbirimizle bileşik başlayacağımızı köpeğe bildiriyorum. Kayışını açıyorum. Daha sonra rahat deyip direkt yürüyüşe geçiyorum. Burada çok önemli olan nokta, ilk etapta köpeği serbest bıraktığınızda hemen birçok hayvan sahibinin yaptığı hata, köpeğin koklanmaya başlaması ile birlikte hayvan sahiplerinin köpeği uyarmaya başlaması. İşte veyahut da köpek biraz açıldığı anda hayvan sahibinin hemen köpeği uyarıyla sürekli kendine çekmeye çalışması ya da sürekli bir rahatsızlık vermesi. İlk açtığınız zaman alan, zaten güvenli alanları seçeceksiniz. Güvenli alanı seçtiğinizde köpeği bir serbest bırakıyorsunuz. Yani köpek bir rahat etmeli. İlk önce alanı tanımak isteyecektir. Alanı tanımak istediği için birazcık açılacaktır. Buna müsaade etmek, köpeğin etrafı bir tanıması, gözlemlemesine müsaade etmek gerekiyor. Burada yine önemli kural, serbest bıraktığınız zaman köpeği kendiniz hareketli olacaksınız. Bu çok önemli. Stabil kalmayacaksınız. Siz yürüdüğünüz sürece köpek sizi takip etme çabası içerisinde olacaktır. Yürümediğiniz sürece, hareket etmediğiniz sürece köpek sizi hep aynı noktada göreceği için mental olarak sizi aynı noktada gözlemlemesi, istediği kadar açılabileceği sinyalini verir ve izleyici pozisyonuna gelebilmesi için köpeğin mutlaka sizin hareketli olmanızı gerektirir bu. Dikkat edin, şimdi köpek o taraftayken ters yöne doğru yürüyoruz. Ve dikkat edin, köpek hemen izleyici moduna geçip yanımıza doğru geliyor. Ve bakın, bana yaklaşırsa, yaklaştığı anda ödüllendiriyoruz. Aferin. Ve rahat deyip tekrar gönderiyoruz. Serbestlide çok önemli olan aranızdaki ilişkiyi kopartmamak. İlişkiyi kopartmamak adına da ne yapacaksınız? Zaman zaman köpeği çağırıp mutlaka ödüllendireceksiniz ki size doğru yönelim veyahut da size yaklaşmak köpek için olumlu bir davranış olarak kafasına otursun. Bakın, yine başka bir noktaya geçiyorum. Başka bir noktaya geçtim. Köpek tekrar yönelim yapması gerekiyor bana. Bakın, peşimden yine geldi. Aferin sana. Tex, aralarda çağırıp küçük komutlar, otur. Aferin sana. Aferin, 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 aferin. Tekrar rahat deyip tekrar yürüyüşe yönleniyorum. Aferin.
En yapmamanız gereken şey, köpeği eğer çağırdıysanız, ne kadar kızmış olursanız olun, ne kadar sizi yormuş olursa olsun, bazen çünkü serbestide bir şeylere takılabilir köpek ve sizi komutunuza karşılık gelmeyip üzebilir. Bu tip durumlarda köpek sizi ne kadar kızdırmış olursa olsun, size yöneldiği takdirde kesinlikle azarlamayacaksınız. Her zaman size gelmek pozitif ve olumlu bir algı oluşturmalı köpekte. Ama çok önemli kural hareketli olmak. İşte genellikle serbestlide hayvan sahibi şöyle bir mantık hatası yapar. Köpeği serbest bırakır ve köpekle hemen hemen hiç ilgilenmez yürüyüş boyunca. Bunu yaptığınız takdirde aranızda interaktif bir diyalog şekillenmez. Mutlaka ara ödüllendirmeler, küçük komutlar vermeniz gerekiyor. Dex, gel gel. Gel gel gel. Aferin. Otur. Aferin sana. Aferin sana. Haydi rahat. Haydi rahat. Aferin. Dikkat edin, hareketli olduğumuz sürece köpek hep izleyici pozisyonda. Tekrar ben yön değiştirdiğimde hemen benimle birlikte yön değiştiriyor. Aferin. Küçük ödüllerimizi ihmal etmiyoruz. Aferin. Tabii çok önemli olan nokta, mutlaka yanımızda kayışımızı bulunduruyoruz. Yani serbestli demek kayışı evde bırakmanız ya da arabada bırakmanız demek değil. Mutlaka kayışımız yanımızda bulunuyor. Özellikle köpek daldığı zaman bir yöne doğru, bizim için bu fırsat olmalı. Ters yöne yürüyüş ve de köpeği daha yoğun şekilde çağırma. Dexi! Buraya! Gel 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 gel. Koş 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 koş. Haydi. Haydi. Buraya. Dex. Aferin sana. Süper. Süper. Aferin sana. Gel gel. Gel gel. Aferin. Otur. Aferin Dex. Özellikle motivasyonlu çağırma çok önemli. Mümkün olduğunca köpeği yüksek motivasyonla çağırmak gerekiyor. Serbestlide çok fazla dış uyarıcı var. Örneğin bu bölgede yan taraf hep köpeklerin olduğu yer. Köpek için çok ciddi dış uyarıcı. Türdeşinin sesini duymak ya da hareketlerini gözlemlemek. Dolayısıyla köpek için yüksek motivasyon oluşturmanız gerekiyor ki sizi tercih etsin. Ama altın kural, bir, hareketli olmak, köpeği izleyici yapabilmek için ve sürekli bir yön değiştirmek. Özellikle ilk çalışmalarda yön değiştirip köpeği takipçi olmaya yönlendirmek. Yönünüzü ne kadar çok değiştirirseniz köpek de sizinle birlikte o kadar çok hareket etmeyi öğrenecektir. Bakın yine uzaklaştığımız anda birazdan görürsünüz. Bu arada tabii ki köpek biliyorsunuz kokuyla gören bir canlı. Bir şeyleri koklaması son derece doğal. O yüzden bir yere takıldığı zaman koklama konusunda kesinlikle müsaade edin ona. İstediği gibi koklayabilsin. Ama yürüyüşünüze de bir yandan devam etmeniz gerekiyor. Çağırmalar son derece seremonik olmalı. Ve ara ara çağırıp ödüllendirmeler son derece önemli. Dex! Koş! Aferin sana, koş! Koş! Aferin. Yine bakın mesela arada bir koku yakaladı. Büyük ihtimalle düşmüş bir ödülün falan kokusunu yakaladı. Çok fazla buralarda azarlama falan yapmamak gerekiyor. Şişt. Gel gel. Aferin sana. Aferin Dexi. Bravo. Bravo. Buraya. Dex. Ödül verelim orada. Hı. Köpeği serbestlide rahatsız etmemek çok önemli. Sürekli komut altına almaya çalışırsanız, sürekli yakın tutmaya çalışırsanız köpek ciddi anlamda sizden uzak durmaya çalışacaktır. Çünkü ilişki sıkıcı ve baskılı hale gelecektir. O yüzden serbest dolaşım hem köpeği eğlendirmek hem sizin de konforlu gezinti oluşturmanız hedeflidir.
Sadece bizim için önemli olan şey köpeğin izleyici pozisyondan ayrılmaması ve de gel komutumuza karşı reaksiyonunun yüksek olması. Şimdi yine yön değiştireceğim. Taxi. Koş. Koş. Tex. Haydi. 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 Buraya. Geç önüne. Tex. Aferin sana. Haydi. Gördüğünüz gibi köpek izleyici pozisyonda kaldığı takdirde bizim açımızdan bir sıkıntı oluşmayacaktır. İlla yanımızda, dibimizde yürümek zorunda değil köpek. Zaman zaman da bizden tabii ki açılacak ama söylediğim gibi önemli olan nokta bizi takipte kalması ve çağırma komutlarımıza karşılık gelmesi. Yine serbestide özellikle köpeğin size göstereceği ilgi yoğunsa, yani sizi sıkça tercih ediyorsa sık ödüllendirmek çok önemli. Köpeğin kendini iyi hissetmesi ve size yakınlaşmanın hep iyi bir şey olduğunu düşünmesi. Bunu ne kadar sık organize ederseniz köpek size o kadar yakın davranış geliştirecektir. Aferin, otur. Küçük komutlarla rahat. Küçük komutlarla da aynı zamanda itaat egzersizi de yapabilirsiniz köpekte serbest esnasında. Yön değiştirmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Bakın bir kokuya takıldı mesela köpek. Sonra geldi, aferin, otur. Yat. Aferin sana. Rahat. Bakın kocaman bir alan. İsterse istediği yere gidebilir ama mümkün olduğunca benimle olmayı tercih ediyor. Küçük eğitim egzersizleriyle de serbestliği pekiştirebiliriz. Aferin. Burada. Yürü. Otur. Yat. Aferin sana. Hadi rahat. Hep eğitim egzersizlerini bu tip olgularda, serbestliğde kısa kısa tutun. Köpeği sıkacak bir format olmasın. Çünkü burada hedefimiz ne? Köpeğin de kayış tansiyonu olmaksızın yürümesi, benim de rahat bir pozisyonda yürümem, ama dediğim gibi bu ilişkinin kayış olmadığı zaman ilişkinin sonlanması değil. Mutlaka interaktif olmak gerekiyor köpekle. Birazdan göstereceğim. Bu serbestliğin içerisine mutlaka bir oyun da eklemekte fayda var. Aranızdaki bağı güçlendirecektir. Köpeğin takipçi olmasını ve size odaklanmasını arttıracaktır. Sadece yiyecek ödüllendirmesi değil, aynı zamanda da mutlaka köpekle bir küçük oyun egzersizi yapmakta fayda var bu tip durumlarda. Otur. Bekle. Küçük egzersizler yine. Bekle egzersizi. Yat. Aferin kızım, gel. Otur. Bravo. Aferin kızıma. Rahat. Sizin gergin olmamanız ve panik olmamanız çok önemli. Birçok hayvan sahibinde sıkıntı, köpeğini serbest bırakacak ortama gelip serbest bıraktığı zaman hep endişe içerisinde olması. Sürekli ay oraya mı gitti, ay buraya mı gitti? İşte sürekli çağırma, baskı. Köpek mümkün olduğunca sizden uzak durmak ister bu şekilde bir kurgu oluşturduğunuz takdirde. O yüzden kurgunuzu hep ilişki yönünde kullanın. Bakın köpek uzaklaştı şimdi benden. Dikkat edin, çağıracağım. Bundle! Bundle! Buraya. Aferin sana. Süper. Aferin. Ve dikkat edin, orada köpek var. Köpek geldiği için o yöne gitti. Bakın tekrar o yöne gitti. Köpekle tanışmak istiyor. Ama ben tekrar onu yönlendireceğim. Bundle! Buraya. Gel. Bundle! Buraya! Koş! Aferin kızım. Koş. Bundle! Buraya!
Bundle koş 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 koş. Aferin kızıma, süper. Süper. Aferin. Dikkat ettiyseniz motivasyonumu köpek bana gelene kadar devam ettiriyorum. Tabii özellikle bir köpeğin türdeşiyle karşılaşması onu en çok cezbedecek şeylerden bir tanesi, tanışmak hedefli olarak. Orada bile köpeğinizi kendinize yönlendirebilecek kadar iyi motive etmeyi bilmeniz gerekiyor. İlişkinizin de o derece sağlam olması gerekiyor köpekle aranızda. Bir de dikkat ettiniz mi bilmiyorum, uzaktan çağırmalarda eğer karşı tarafın motivasyonu yüksekse, yani bir köpek varlığı veyahut da köpeğin bir kokuya ciddi anlamda takılması gibi bir durum söz konusuysa, ne yaptığıma dikkat etmişsinizdir belki, eğildim. Yani çömelerek köpeği çağırdım. Bunu birçok insan gayri ihtiyari yapar köpeğin seviyesine inmek hedefli olarak, ama altında başka bir mantık da yatar. Köpekler bizim gibi düşünebilen canlılar değil. Eğildiğiniz zaman obje olarak küçüldüğünüz için perspektifte çok uzağa gittiğinizi düşündüklerinden daha hızlı ve çabuk size ulaşırlar. Çünkü uzaklaştığınızı zannederler. O yüzden bunu da kullanabilirsiniz. Yani çağırma esnasında dikkat edin şimdi. Eğileceğim. Bundle koş. Bakın çok daha hızlı yanıma ulaştı. Aferin sana. Bakın gezintimizin bir kısmında köpekle oyun organizasyonu oluşturmak, top atmak, getirmesini sağlamak, getirdiğinde ödüllendirmek kurgunun içerisinde olması gereken bir şey. Buraya. Buraya. Şşt, 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 şşt. Buraya. Hey. Hey. Hayır. Aferin. Haydi. Buraya. Buraya. Şşt, 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 şşt. Bundle. Gel 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 gel. Aferin kızıma. Hey. Bırak. Aferin. Otur. Yat. Haydi. Araya oyun serpiştirerek serbestli algısında köpeğin daha çok dışarıya yönelik olan algısını kendinize ve oyunun akışına yönlendirmek de iyi yöntemlerden biri. Hey. Otur. Yat. Gel. Otur. Aferin. Haydi. Aferin. Hey. Otur. Yat. Gel. Otur. Şşş, şşş, şşş. Haydi. Bütün bunlar köpekle olan bağınızı, köpekle olan ilişkinizi kuvvetlendirecek şeyler ve serbestlikte daha çok size odaklı hareket etmesine sağlayacak olan uygulamalar. O yüzden bütün hepsini bir kombin olarak düşünmeniz gerekiyor. Yani köpeğin serbestide, kayışsız serbestide dikkatini üzerinizde tutmak, izleyici pozisyonda kalmasını sağlamak, arada oyun ilişkisiyle size olan odaklanmasını, çevre odaklanmasından kendinize yönlendirmek. Bunların hepsini bir kombin olarak düşünmek gerekiyor ve uygulamaların hepsini bir arada yapmak gerekiyor. Üstüne basarak söylüyorum. Çok çok önemli. Hiçbir zaman serbest algıda trafiğe yakın yerler, tehlikeli olabilecek yerler, çok kalabalık insan gruplarını içeren yerlerde yapmamaya çalışın. Çünkü değişik reaksiyonlarla karşılaşabilirsiniz. Bir trafik kazası yaşanabilir, insanlar garip reaksiyonlar verebilir ve buna bağlı olarak köpek hataya yönlenebilir. Köpeğiniz ne kadar iyi eğitimli olursa olsun, ne kadar güveniyor olursanız olun, bu tip ortamlarda serbest algısı oluşturmaktan mümkün olduğunca kaçının. Köpek bir kere hata yapar, hayatına mal olur. O yüzden bu riski göze almamanızı tavsiye ederim.